Günaydın. Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Çanakkale'ye geldim dün gece. Bir anlık kararla bastım geldim. Sevgili Recep abim, Recep Karaduman burada. Sağ olsun beni aradı, dedi ki İlkan dedi, Çanakkale'ye gidiyorum Müjdat abinin yanına. Gelmek ister misin dedi. Gel bir güzel bir av günü geçirelim beraber dedi. Müjdat abinin yanına zaten geliyordum zaman zaman ama bu sene Recep abiyle bir program yapamamıştık arkadaşlar. Hazır denk geldi. Ben de iptal ettim bütün programımı. Çıktım geldim buraya. Şimdi sabah kalktık saat 6.30'da. Yola çıktık. Botla birlikte açılacağız. Bakalım nerelere gideceğiz ben de bilmiyorum. Güzel bir av günü olacak. Efsanelerle birlikte efsane bir av günü olacak arkadaşlar. Çok hızlı gidiyor ya. Vallahi hızlı gidiyor. Arkasına geçeceğiz. Nasıl yara yara gidiyor abi, baksana ön tarafına. Suyu nasıl yarıyor. Evet, ne kadar kabartıyordu bu suyu. Evet abi ya, inanılmaz. Müjdat Turan bana fark etmez dedi içimiz. Çarpsın bölsün bizi. İlk dalış noktamız Çanakkale'nin efsane batıklarından bir tanesi. Derinlik yaklaşık 20 metre. İlk dalışta bakalım neler olacak. Akıntıdan dolayı çok fazla nefeslenemeden dalışa geçiyorum. Çanakkale'nin akıntılı suları aşağıya indikçe kararıyor sanki. Aşağıya indikçe batığın bacasını daha net görmeye başlıyorum. Ancak ilk defa böyle sulara dalıyorum ve gerçekten ürkütücü. Batığın üzerine doğru süzülürken etraftan gelen hiçbir şey olmayınca yukarıya yelteniyorum. İkinci dalışımda akıntıdan dolayı batığın yerini kaçırdığım için tekrar yüzeye çıkıyorum. Oldukça stresli bir dalış günü olacağı benziyor. Sırada Üstad Müjdat Turan dalışa geçiyor.
Bu dalışımda akıntıdan dolayı batığı yine kaçırıyorum. Ancak bu sefer dibe kadar inmeye karar veriyorum. Akıntıdan dolayı o kadar güçlü bir basınç oluyor ki kulaklarımı eşitlerken gerçekten zorlanıyorum. Yem balığı var mı? Hayvan gibi yem var aşağıda. Aha üstüme al. Allah. Nasıl zıplıyor balık? Abi kalamar aldı bir tane. Kalamar aldı abi. Hangisi? Kardeşim. Şu tekne. Ha, Recep abi. Nasıl? Ha, Akya içine atmış. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, güzel bir oynak var burada bayağı. Hareket bayağı yoğun. Bir bakacağız bakalım, dağılmayı deneyeceğiz. Biraz derinlik yüksek. Bölge değiştirdikten sonra ısrarla agaşonlarıma devam ediyorum. Beklentim çok büyük arkadaşlar. Çok güzel yerlere geldim çünkü. Büyük balık hedefiyle geldim ve başarmak istiyorum. Aşağıya inerken yemlik balıkların yoğunluğunu görebilirsiniz. Aynı zamanda tedirginler de. Sakin hareket etmiyorlar. O yüzden beklentim gittikçe büyüyor. Taşın altına giren iri boy bir eşkina dikkatimi çekiyor. Ona bakmak için eriştelerin arasını, taşın altını yokluyorum. Atış yapmamaya karar verip agaşona devam ediyorum. Çünkü yapacağım bir atışla meradaki büyük balık potansiyelini yok edebilirim. Yavaş yavaş büyük balık potansiyelini kaybettikten sonra daha sığ sularda gördüğüm iri barbunlara atış yapmak için agaşona iniyorum.
Birkaç tane iri boy barbun avladıktan sonra ve belime astıktan sonra biraz özgüvenim yerine geliyor. Ancak hala başıma neler geleceğinden habersiz dalışa devam ediyorum. Klasik barbun avlarında yaşanan en büyük problemlerden bir tanesi etinin yumuşak olduğu için şişten yırtılarak kaçması. Takip ediyorum ama bir türlü bulamadım. Derinlik yaklaşık 15 metre. Daha aşağıya inerken iri boy sargozlar görüyorum. Ancak atsam mı atmasam mı daha büyük balık gelir mi? Çok efsane bir av yapabilir miyim diye bir yandan da kendi kendimi yiyip bitiriyorum. Bir yandan umutlarım tükeniyor ama bir yanım diyor ki İlkan devam et, bir şeyler olabilir. Ben burada nefesimi tutarken ve balık beklerken kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Nefesimin son saniyelerinde iyice yanıma yaklaşan bu sargoza atışı yapıp balığımı belime asıyorum. Fark ettiyseniz şu anda elimde başka bir zıpkın var. Çünkü bir önceki kullandığım zıpkınımın palamut ipleri kopuyor. Yani lastiği şişin üzerine entegre etmemi sağlayan ip koptu. Bu yüzden Müjdat abinin yedek zıpkınıyla dalışa devam ediyorum. Çok enteresan kayalık bir bölgeye iniş yapıyorum. Sakince büyük bir taşın yanına yatıyorum. Olması gerektiği gibi taşlara vurarak çağrımı yapıyorum ve bekleyişe başlıyorum. Sağa solu kontrol ederken sol taraftan bir anda bir karartının geldiğini görüyorum. İnanılmaz büyüklükteki bu balık bana doğru yaklaşıyor arkadaşlar. Ancak sol tarafımdaki kayalıktan dolayı ve solak olduğum için atış açım o kadar kötü ki ilk geçen bu balığa atış şansı bulamıyorum. Aslına bakarsanız ne kadar önünden geçtiğini görüyorsunuz ama benim nişanım o kadar terste kalıyor ki balığın tam önünden geçip geçemediğini bilmiyorum ve tam atışımı yaptığım sırada balık kafasını çeviriyor ve başının yanından şiş sıyırıp geçiyor. Hayır ya. Abi sinarit böyle. Bu kadar. Attım.
kiloluktu ya. Ya nasıl sakin geldiler bir de. Puh, ya. Allah ya. Müjdat abi. Ben bu işin solumdan geldiler. Böyle döndüm. 2 tane abi 6-7 kiloluk. Abi bu akya sandım. O kadar büyük. Çok sığ burası. Ve o kadar sakin geldiler ki. İçime kadar girdiler ya. Niye vuramıyorsun abi ya? Ya Allah bildiği gibi yapsın beni ya. Vuramadın. Kardeşim kamera vara gider. Bu vara Gideriz abi, vara gideriz. Çatır çatır görüntüler var da abi. Allah belamı versin. Bu kadar sinerit mi olur ya? 2 tane. 2 taneydi. Yem Ve balığım var burada. hiçbir şey yok ya. Böyle geldiler. O ne dedim? Akya mı lan dedim. Kocaman dedim. Abi bak solumu... Ben böyle duruyordum. Şöyle atış yaptım. Çektin mi kameraya? Çektim. Hiç vurmadın balığa. Değmedi mi? Vallahi balığa doğru attım ama değdi mi değmedi mi bilmiyorum. Hayatımın balığıydı be. Belki hayatta sadece birkaç kere denk gelebilecek bu büyüklükteki sineritleri inanılmaz bir şekilde avlayamıyorum, kaçırıyorum ve gerçekten çok üzülüyorum arkadaşlar. Yıllardır bu dalışları yapıyorum, bu balıkları görmek için bekliyorum, bunun için emek veriyorum ve buraya geldiğimde bu açıdan bu talihsizliği yaşayıp avlayamadığım için çok üzüldüm ama hiçbir zaman yılmayacağım ve bunun peşinde koşmaya devam edeceğim. O gün geldiğinde bu güzellikler benim olacak. Buna eminim. Yaşadığım hüsrandan sonra çok büyük bir hayal kırıklığıyla dalışa bir daha bir şey denk gelir mi diye devam etmeye çalışıyorum. Ama gerçekten moralim çok bozuk arkadaşlar. Önümden geçen akya palazlarını görüyorsunuz. Gönül isterdi ki 15'er 20'şer kiloluk akyalar olsunlar ama tabii ki palazlara atış yapmıyor. Evet, agaşonlardan umudu kestikten sonra taşaltı avlarına başlıyorum. Bölgede oldukça yoğun eşkine popülasyonu var. Akya palazları yine geldi. Altımda sakince yüzmeye devam ediyorlar. Avımız tüm hızıyla devam ediyor. Müjdat abi şimdi merayı taramaya devam ediyor hala. Biraz dinlendik. Ne atladı lan arkamda öyle? Sürekli bir şeyler atlıyor. Hayatımın hüsranını yaşadım ya. Dev
Hayatımda gördüğüm en büyük sinariti, belki de bir daha göremeyeceğim bir sinariti. Öyle bir atış vermesine rağmen nasıl kaçırdım? Nasıl oldu hiç konuşmak bile istemiyorum. Muhtemelen birkaç ay rüyalarımda bunu göreceğim arkadaşlar. Bunun için geldim, bunun için çalışıyorum. Yıllardır bunun peşindeyim. O dalışı yaptım, o hayvanla karşı karşıya geldim ve atamadım yani. İlkini atamadım, ikincisi daha güzel bir açıya girdiği için ona atmaya çalıştım. Hüsrandı benim için ya. Ya karalara bağladım işte, biraz çıktım, yoruldum. Dinlendim, bir daha biraz gireyim dedim. Yani o kadar üzüldüm ki işte sonraki avladığım balıklar hiçbir şekilde tatmin etmedi yani. Gün içerisinde yine başka bölgeleri de yoklayacağız. Ava devam ediyoruz. Ben de biraz soluklanmak için bota çıkmıştım. Şimdi suya giriyorum. Bakalım artık bu saatten sonra ne denk gelirse. Evet arkadaşlar, yeni meraya geldik. Müjdat abiyle Recep abi gitti. Gidiyor. Recep abi sol yap, sol. Sol yap. Of, arkadaşlar acayip fazla dalış yaptım. Şimdi Müjdat abi atla falan dedi suya da çok başım ağrıyor dalmaktan, basınçtan. Bir de burada üstte bugün fazla akıntı yok ama aşağıda inanılmaz yüksek akıntılar vardı. Zaten batıklara girdiğimizde gördünüz. Şu anda acayip başım ağrıyor. Ben botçuluk yapıyorum, onlar dalıyor. Ondan sonra dönüş yapacağız. Umuyorum ki büyük trofe bir şeye denk gelirler. Benim şanssızlığımdan sonra gerçekten büyük hüsran oldu. Çünkü karşılaştığım balık, hani belki 10 sene de alsanız karşınıza çıkamayacak bir balık. O yüzden acayip üzüldüm, moralim bozuldu. Ama ne yapalım yani, her sene biraz daha iyiye gidiyoruz. Bu sene de böyle bir şeyle karşılaştım. O da mutlu ediyor tabii ki. Müjdat abinin kamerasındayız. Bu dalışında daha orta suda denk geldiği iri boy akya balıklarının olduğu bir sürüye karşı yavaş yavaş ilerliyor. Ancak nedendir bilinmez, balıklar bir anda ürküp uzaklaşıyorlar. Müjdat abinin dalışını izliyoruz. Bu dalışında oldukça sessiz bir şekilde kayalıkların arasına iniş yapıyor. Gelen sinarit sürüsü hiçbir şekilde onu fark etmeden zıpkının önüne kadar geliyor ve tam zamanında balıklar doğru atışla iri boy bir sinariti avlıyor büyük üstad. Müjdat abi tam olarak atışı yapmadan önce dikkat edin arkadaşlar. Sağ üstten giden balık torik, orta seviyeden giden iki balık akya ve alttan gelen balık sinarit. O kadar güzel bir sahne içerisinden o kadar güzel bir atış yapıp aralarından en değerli balığı alıyor büyük üstad. Yılların tecrübesi. Daha öğrenecek çok şeyim var ondan. Sudan çıktık. Neredeyse 12 saat sudaydık totalde.
Eşkinalar, sargozlar. Güzel oldu, güzel.